Bugün Toyota Corolla Cross'la birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi anahtarla başlayalım. Bakalım nasıl özellikleri varmış. Kapıları açtım, uzun bastım. Camlarım açılıyor. Güzel bir özellik. Özellikle yaz aylarında işe yarayacaktır. Elbette bagajımı da tabii ki kumandayla açabilirim. Araca yaklaştınız, anahtar cebinizde, elinizi uzattınız. Otomatik olarak kapılar açılıyor. Tasarımı anlatmaya başlayalım. Motor kaputunun üzerinde iki tane hattım var ve hemen şurada bir hat daha bulunuyor. Aracın kaslı yapısını vurguluyor. Toyota amblemimiz büyük tasarlanmış ve içinde mavi renkler var. Bu aracın hibrit olduğunu gösteriyor. Yan tarafa geldiğimizde güzel aydınlatma ışıkları var. Hatta hemen onu açayım sizin için. Far tasarımımızda çok güzel 1, 2, 3, 4 tane burada ayrı parça var. Alt tarafta LED farımız bulunuyor. Uzun far asistanı da var bu araçta. Alt tarafa indiğimizde sağlam, biraz daha dışarıda duran plastik parçamız var. Sis farımız ve yine aracın ön tarafında beyaz gövde renginde bir parçamız var. Ön tarafta bir kameramız bulunuyor. Tabii ki cam tavanımız var. Çıtalarımız da bulunuyor. Olmazsa olmaz su araçlarda biliyorsunuz. Aracın yanına geldiğimizde lastiklerin üzerinde yine plastik malzemeler kullanılmış. 18 inç çapında lastiklerimiz var. Ölçüsüne hemen bakalım. 225-50-18 jant tasarımını da çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Lastiğimiz Dunlop Sport Max. Benim de Mazda 3'ümde kullandığım lastik güzel performans veriyor. Şimdiden tüyo vereyim. Aracın yan tarafına geldiğimizde yine plastik parçalar var kapıların altında. Bu da şehir içi sürüşler için güzel bir çözüm olacaktır kaldırım çarpmaları açısından. Aynalarımız büyük tasarlanmış ve görüş anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Kapı üzerindeki kromaj parça arkaya doğru geliyor ve hemen burada Corolla Cross yazısı çok şık duruyor. Arka kapıda başlayan ve aracın arkasına doğru devam eden bu hatsa hem şık duruyor hem de aracın kaslı yapısını vurguluyor. Kapıdan başlayan ve arka çamurluğun üzerinde devam eden şişkin hat aracın heybetine heybet katıyor. Tasarımsal anlamda bir diğer hat da hemen ön çamurlukta başlayan ve aynanın hemen altında biten bu hat. Bu da yine araca şıklık katıyor ve ön ve arka hatların uyumu burada sağlanmış olunuyor. Üst tarafta balık sırtı antenimiz var. Spoilerimiz çok şık duruyor. İkisi de gövde renginde. Arkada bir sileceğimiz tabii ki var. Toyota amblemimiz yine burada büyük tasarlanmış. Bakın şöyle yakın çekim girelim buraya. Burada aerodinamik bir parça var. Ne işe yaradığı hakkında yorumlarda buluşalım. Alt tarafa geldiğimizde bir kameramız burada bulunuyor. Siyah tamponlar ve reflektörler güzel duruyor. Gövde rengi burada bir difüzörü andıran parçamız bulunmakta ve park sensörlerimiz burada bulunuyor. Alt tarafa baktığımızda ise bağımsız süspansiyonlar bizi mutlu ediyor. Bagaj hacmine gelecek olursak toplamda 403 litrelik bir bagaj hacmi var. Bu görmüş olduğunuz alan 403 litre. Tepeleme doldurursanız yukarıya doğru 525 litreye çıkıyor ve aynı zamanda koltuklar dik pozisyona getirilip daha fazla bir bagaj hacmi elde edebiliyorsunuz. Koltukları tamamen yatırdığınızda ise bagaj hacminiz 1321 litreye çıkıyor. Sol tarafta bir malzemelik var. Üst tarafta bir ışığımız bulunuyor. Burada bir kanca. Sağ tarafta yine bir kancamız var. Yine burada malzemelik var. Solda ve sağ tarafta kancamız var. Malzeme kalitesi güzel. Burada tam boy olmasa bile bir stepne lastiğimiz bulunuyor. Malzemelerinizi koyacağınız yine yerler var. Şurası kolayca çıkıyor demişlerdi. Evet, çıkıyormuş. Hops. Evet, bunu çıkarttık. Bunu koymak için bir yer ne yazık ki yok. Koltuklarımızı yatıralım. Size buradaki bagaj hacmini göstereyim. Koltuklarımız bu şekilde yatıyor ve şöyle dik pozisyonu da göstereyim. Eğer böyle biraz dikleştirirseniz bagaj hacminden kazanıyorsunuz. Tam yatırdığımızda da bu şekilde oluyor. Biraz olsun burada bir yükseklik var. Bagajımızı buradan kapatabiliriz ve aynı zamanda hem bagajı kapatıp hem de kapılarımızı kilitleyebiliriz. Tabii ki ne yapacağımızı tahmin ediyorsunuzdur. Oh! Biraz fazla sıktı. CHR daha iyiydi bu usta. Ama burada güzel bir şey var, onu göstereyim size. Elektrikli bagaj olduğunu AVM'deki personel bilmeyebilir. Biraz bastırdığında otomatik olarak kapı kapanıyor.
Bu da güzel bir özellik olsa gerek. Şimdi arka koltuklara geçelim. Arka koltuklarda neler sunuyor onu görelim. Boyum 1.85. Ön koltuk bana göre ayarlı. Diz mesafem yeterli. Baş mesafem yeterli. Üst tarafta bir cam tavanım var. Ne yazık ki bu açılmıyor. Fakat şurada alüminyum parçaları göstermek istiyorum. Bunlar çok hoşuma gitti. Güzel duruyor. Tavan kaplaması siyah olmasına rağmen cam tavan açık olduğu için sıkıntı değil. Bu arada cam tavanın perdesi elektrikli olarak hareket ediyor. Arkada havalandırma çıkışı bulunuyor ve şiddet ayarını buradan yapabiliyoruz. Hemen altında USB-C çıkışlarımız var ve ışıklandırması bulunuyor. Şaft tüneli neredeyse yok denecek kadar az burada. Yolcu koltuğunun arkasında ceplik bulunurken sürücü koltuğunun arkasında ceplik bulunmuyor. Kol dayamamızı gösterelim. Bakalım bu dik duracak mı? Durdu. Güzel. Arkaya erişim yok. Fakat zaten buradan rahatlıkla arkaya erişebilirsiniz. Işıklandırmayı da göstereyim. Beyaz bir aydınlatmamız var. 1, 2, 3, 4 tane el tutamağı var. Bu da güzel. ISOFIX bağlantıları için de burada kapaklı bir bağlantı var. Bu kapakları kaybetmeyin tabii ki. Arka kapının malzeme kalitesi sert plastik. Sert plastik. Buralar yumuşak. Camlar tek dokunuşla açılıyor. Fakat aydınlatması yok. Bu bir eksiklik. Bardaklık güzel düşünülmüş. Hoparlör çıkışım var fakat burada bir cebim bulunmuyor. Kapılar eşiğin altına kadar uzandığı için bakın yağmurlu bir gündeyiz ve buralar temiz. Yani ne demek bu? Paçalarınız pislenmeyecek. Şimdi artık ön koltuğa doğru geçelim. Kabin içine ve malzeme kalitesine gelelim. Üst tarafta sert plastik var. Alt tarafta daha yumuşak bir plastik var. Kapılarda güzel yumuşak plastik var. Alt tarafta yumuşak. Şurası hafiften sert. Alt taraflar biraz sert. Burada güzel bir ambiyans aydınlatması var. Ön koltuklarda daha fazla bir saklama alanı var ve burada neredeyse 1,5 litrelik sularınız için yer bulunuyor. El tutamağımız şık tasarlanmış. Kapı açma tutacakları da bu şekilde güzel tasarlanmış. Görüş anlamında baktığımızda aynalar büyük demiştik. Burada bakın güzel kelebek cam var. Özellikle sağ taraftaki bu cam çok iş görecektir. Burada boylu boyunca uzanan ve havalandırma çıkışının etrafını dolaşan alüminyum parça şık duruyor ve şöyle göstereyim. Ekran boyutumuz 12.3 inç. Hemen ondan da biraz bahsedelim size. Enerji aktarım ekranı var. Bataryalarımız, elektrik motorumuz ve aracın içten yanmalı motoru burada simüle edilmiş. Seyir halindeyken hangi motorun çalıştığını görüyorsunuz. İklimlendirmeye gelelim. Çift bölgeli klimamız bulunuyor. Direksiyon ısıtma ve koltuk ısıtma bulunuyor. Fakat buradaki tuşların hissiyatını beğenmedim. Subaru'ya benziyor bu. Buranın geliştirilmesi lazım kesinlikle. USB-A bağlantısı var. Bu güzel. Arkalarda USB-C vardı. Kablosuz şarj ünitemiz burada bulunuyor. Vites seçicimiz bu şekilde. Modlarımızı buradan ayarlıyoruz. VSA'yı buradan kapatabiliyoruz. EV modundaysa daha fazla elektrikli olarak seyahat edebiliyoruz. Elektrikli bir park frenimiz ve auto hold özelliğimiz de bulunuyor. Termos burada güzel duruyor. Herhangi bir problem yok. Buradaki en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kol dayama ne yazık ki yukarı aşağı veya ileri geri gitmiyor ve kolunuzu şöyle göstereyim size. Yani biraz bunun önde olmasını isterdim açıkçası. Onun içine de bakalım. Çok da derin olmayan bir alanı var. Alt tarafta en azından yalıtım malzemesi var. 12 volt soketimiz burada bulunuyor. Güneşliklere gelelim. Şimdi buraları eleştireceğiz biraz. Açtım. Işık beyaz, güzel. Burada sıkıntı yok. Kapattım. Fakat aldım bunu. Buraya koydum. Yan taraftan güneş geliyor ve bakın buradan sizi rahatsız edecek şekilde güneş geliyor ne yazık ki. Bunun böyle uzamasını isterdim. Gözlük saklamak için bir yerimiz yok. Şurada belki olabilirdi. Işıklarımız güzel tasarlanmış. Beyaz aydınlatması var. SOS düğmemiz bulunuyor. Cam tavanın perdesini buradan açıp kapatabiliyoruz. Uzun basarsanız tabii ki tek tuşla kapanacaktır. Çerçevesiz geri görüş aynamız var. Tabii ki kendinden kararma özelliği var. Camların tamamı tek tuşla kapanıp açılıyor. Fakat ne yazık ki sadece sürücü tarafı aydınlatmalı, diğerleri aydınlatmalı değil. Ergonomi açısından biraz sıkıntı var. İç tarafta kalmış, biraz engelliyor. Görmek de biraz zor olabilir. Aynaların otomatik
açılıp kapanmasını. Hemen alt tarafa bakalım burada neler var. Far yükseklik ayarımız, uzun far asistanımız ve bagajı buradan açabiliyoruz. Direksiyon sistemine gelecek olursak sağ tarafta adaptif cruise kontrol, sol taraftaysa multimedyanın kumandaları bulunuyor. Ele güzel oturuyor ve tam bir Toyota Corolla kullandığınızı hissediyorsunuz. Göstergelere geldiğimizde ise bakın şöyle göstereyim size. Sürüş modlarına göre güzel animasyonlar çıkıyor. Tamamen tabii ki dijital bir ekranımız var. Bu modun adını Power olarak seçmişler. Ben olsam Spor yazardım burada. Eco modumuz var. Toplamda 3 tane modumuz bulunuyor. Kullanımı kolay ve benim hoşuma gitti açıkçası. Torpido gözüne bakalım. Bu arada Bakırcılar Otomotiv'e de çok teşekkür ediyoruz. Aracı bize tahsis ettikleri için. Onların da broşürleri var burada. Yeterli bir alan var. Soğutma özelliğimiz yok. Işığı var. Güzel de açılıyor, kaplaması yok. Motor kaputumuzu açalım ve size motordan biraz bahsedeyim. Ne yazık ki burada bir amortisörümüz yok ve ilginç bir şey göstereceğim. Bakın bu şöyle motorun iç tarafında bir ayağı var. Oraya sabitleniyor. Yalıtım malzemesi olarak bakarsak üst tarafta bir yalıtım malzemesi var. İç tarafta bir yalıtım malzemesi bulunuyor. Fakat bakın şöyle hemen göstereyim. Bakın bu aralar çamurluğun üst tarafı boş bırakılmış. Ya tabii ki burada bir şey olmasına gerek yok ama buralar kapatılabilirdi. Kapatılması gerekirdi bence. Sol tarafta da aynı şekilde. Hemen onu da göstereyim. Ben bu görüntüyü görmek istemezdim açıkçası. Toyota mühendisleri bunu böyle tasarlamış. Motor alt tarafta bulunuyor. İçten yanmalı 1.8 litre hacminde 97 beygir ve 142 Nm üreten ve Atkinson çevrimiyle çalışan motorumuz burada bulunuyor. Hemen yan tarafına geldiğimizde elektrikli 95 beygir güç üreten ve 185 Newton torka sahip olan motorumuz burada. Toplamda 140 beygir ve 185 Newton torka sahip oluyorsunuz. Motor alt tarafa konumlandırılmış ve biz bu aracı dün teslim aldık. Gerçekten çok ekonomik olduğunu söyleyebilirim. Zaten onu birazdan hem şehir içinde hem de şehir dışında göreceğiz. Şimdi burayı kapatalım. Size motor sesini dinletemeyeceğim. Çünkü araç çalıştığında bazen içten yanmalı motor çalışıyor, bazen çalışmıyor. Onu da deneyelim. Bakalım çalışacak mı? Bataryalarımız dolu olduğu için motorumuz çalışmıyor. Sadece burada şu anda soğutma sıvısı ve fanların sesi geliyor. Onun haricinde herhangi bir ses yok. Zaten çok sessiz bir motoru var. Çok fazla gaza basmadığınız müddetçe motorun sesini duyamıyorsunuz. Şimdi içeri geçelim. Biz çekim hazırlıkları yaparken araç çalıştı. Evet, bu şekilde ses yalıtımını da görelim. Güzel. Beğendim. Şehir içi turumuza geçmek için şimdi hemen aracımızı çalıştıralım. Duyduğunuz gibi diyeyim, gördüğünüz gibi diyeyim. Hiçbir ses yok, sadece fan sesi var. Çok sessiz bir ortam. Zaten şehir içerisinde genellikle elektrikli motorla seyahat edeceğiz. O zaman hemen yolculuğumuza başlayalım. Vitesimi D'ye aldım. Kapılar otomatik olarak kapandı ve park freni bıraktı. Ben bu sesten gerçekten hoşlanıyorum. Bataryam şu anda yarısından fazlası dolu, %75'i dolu. Şehir içinde ne kadar yaktığımızı size göstermek için burada hemen aracı sıfırlayayım. Antalya'dan Isparta'ya gelmiştik. 5.8 litre yakmışız 100 kilometrede. Güncelledim. Verileri siliyoruz ve bakalım şehir içerisinde ne kadar yakıt yakacağız. Fren pedalının hissiyatını sevdim. Frene bastığınızda rejenerasyonu aktif ediyor. Eğer vitesi D konumundan B konumuna alırsanız daha fazla rejenerasyon yapıyor. Fakat ne yazık ki tek pedallı kullanım yok bu araçta. Multimedyada eleştireceğim bir özellik, ekran biraz fazla yüksek. Boyu biraz daha kısa olan insanlar burada biraz sıkıntı yaşayabilir. Buradaki ekran ön görüşü engelleyebilir çünkü üst tarafta ayna ile multimedya arasında çok fazla mesafe kalmıyor. Ses açma kapama düğmeleri manuel değil, ses açma kapama tuşları var. Sürüş modumuzu Eco'ya alalım. Eğer EV moduna basarsak sadece elektrikli olarak gidebilirim. Fakat burada hız olarak belli bir hıza kadar gidersiniz diyemeyeceğim. Neden? Çünkü eğim varsa veya bataryaların şarjı uygun değilse otomatik olarak içten yanmalı motor devreye giriyor. Devreye girdiğinde ise siz gerçekten hiçbir şey
hissetmiyorsunuz. Çok sessiz, geçişleri çok yumuşak, anlamak gerçekten mümkün değil. Multimedya demişken hemen ondan da bahsedeyim. Apple CarPlay'e kablosuz olarak bağlanabiliyorsunuz fakat Android'de durum böyle değil. Android'de kablolu bağlantı gerekiyor. Bunun sebebi ise Android cephesinde çok fazla telefonun olması, uyumluluk açısından sanırım firmalar bu hususta sıkıntı yaşıyor. EV modunda devam ediyoruz. Bakın yavaş yavaş gaza basacağım. 23, 24 hala elektrikle gidiyorum. 30 oldu süratim. 40 oldu hala elektrikle gidiyorum. Biraz olsun bayır aşağı gittiğimi de söyleyeyim. 50 ile 52 oldu. Gayet güzel. Evet, şu an içten yanmalı motor devreye girdi. Ayağımı gazdan çektim. İçten yanmalı motor devreden çıktı. Gaza bastım. Biraz daha basayım gaza. Motor devreye girdi. Bakın motorun sesi neredeyse duyulmuyor. Duymak için gaza biraz daha fazla basmanız gerekiyor açıkçası. Şehir içinde aracı kullanmak çok zevkli. Yukarıya konumlandırılmış bir koltuğumuz var. Koltuğum şu anda en altta. Bu arada koltukların yan destekleri çok güzel. Elektrikli koltuklarımız var. Hafızası bulunmuyor. CHR'da hafızası da vardı. Güzeldi. Ki bu arada CHR'ı çok beğendim. Onu da bir defa daha söylemiş olayım. Bel desteğimiz var. Bu da güzel çalışıyor. Aynalar büyük ve yeterli görüşü size sağlıyor. Kör noktada herhangi bir araç varsa sizi uyarıyor. Tabii sesli uyarılar da yapıyor bu arada. Amortisörlerimizi şöyle tarif edeyim. Neredeyse 10 yıl Toyota Corolla kullandım. Tam bir Toyota Corolla DNA'sını taşıyor diyebilirim. Konfor odaklı fakat özellikle bugün biraz aracı zorladım. Yağmur da yağmıyordu o esnada. Yoldan da çıkmıyor araç. Hem konforu hem de dinamik olmayı başarmış. Gerçekten burada Toyota mühendislerini kutlamak istiyorum. Görüşten yine devam edeyim. Önde, arkada, sağda, solda herhangi bir problem yok. Arka tarafta sadece tabii kapının kirişlerinde biraz sıkıntı var ama o da kamerayla ortadan kalkacak bir problem. Hemen size geri görüş kamerasını da göstereyim. Nereye gideceğinizi gösteriyor. Netliği sınıf standartlarında. Çok iyi değil, çok kötü değil. Güzel. Ne isterdim bu arabada bir de? Ön tarafta kamera olmasını isterdim. Çünkü büyük bir araç. Park manevrası yaparken, AVM'ye girip çıkarken ihtiyaç duyuyorsunuz. Park sensörlerimiz var hem önde hem arkada. İyi de çalışıyor, güzel de uyarı veriyor. Hatta öndeki araca çok yanaşırsanız kendisi fren dahi yapabiliyor. Çarpışma önleme sistemi var. Yine elektrikli modda gidiyoruz. Vitesimi B'ye aldım. Bakın B'ye almamla birlikte rejenerasyon arttı. Bazı durumlarda içten yanmalı motoru da çeviriyor. Böylelikle o motorda bir alternatör görevi görüyor ve aynı zamanda tabii ki frenajınızı arttırıyor. Ne sağlıyor bu size? Fren balatalarınız daha az yıpranıyor. Mesela şu anda ne isterdim? Aracın durmasını isterdim. Araç ufak ufak akıyor. Frene basmam gerekiyor. Tek pedallı kullanım olsaydı harika olurdu. Fren balatalarımız eskimiyor dedik. Bataryamız daha çabuk doluyor ve tabii ki kullanım rahatlığı sağlıyor size. Biraz alışmak gerekiyor tabii ki. Bunu da belirtmiş olayım. Kör nokta uyarı sistemimiz araç çalışmadan da ikaz veriyor bu arada. Bu da güzel bir özellik. Aracımızın toplam ağırlığı 1490, neredeyse 1,5 tonluk bir araçtan bahsediyoruz. Şehir içinde konforlu amortisörler, konfor odaklı tasarlanmış pek çok güvenlik sistemi en baz donanımda dahi geliyor. Bu konuda yine Toyota mühendislerini ve Toyota Türkiye'yi tabii ki tebrik etmek istiyorum. Brake modunda fren biraz daha hassas oluyor. Frene bastığınızda biraz daha böyle hızlı aracın durduğunu görüyorsunuz. Şu anda ortalama tüketimimi söyleyeyim size. 2,8 litre. Şehir içerisinde biraz fazla tur atacağız bu sefer. Size bunu göstermek istiyorum. Şehir içerisinde hibrit araçlar daha ekonomik. Elektrikli araçlara bence iyi rakipler. Şarj etme durumunuz yok. Soruyorlar, abi bu araç elektrikli mi? Hayır, bu araç elektrikli değil. Evet, plug-in hibritler var. Onlar ne yapıyor? Bataryaları biraz daha büyük, daha uzun süre elektrikle gidebiliyor. Fakat bunda öyle bir durum yok. Siz işte bataryam şarj oldu mu, olmadı mı diye düşünmüyorsunuz. Çünkü araç gerektiği zaman bataryaları şarj ediyor. Tabii nazar değdi. İçten yanmalı motoru da biraz çalıştırdık. Tüketimimiz 4,1 litreye çıktı. Fakat 5'i görmeyiz. Apple CarPlay'imiz var demiştik. Şimdi Apple CarPlay'e bağlanalım ve ses sisteminden de bahsedeyim. Hatta öncesinde araç menüsünden enerji aktarımını da göstereyim size. Bakın şu şekilde bataryalarımız şu anda sadece elektrik motoru devrede. Gaza biraz bastım. Benzinli motor da devreye girdi. Şu an hem elektrik hem de benzinli motor az önce daha doğrusu devreye girmişti. Burada güzel bir şekilde simüle ediyor bunu. Hatta gösteriyor diyeyim. Daha Türkçe olsun. Şimdi güzel bir şarkı açalım.
Evet, müzik sistemini hemen şöyle özetleyeyim size. Ses seviyesi gerçekten yüksek. Son zamanlarda standart ses sistemine sahip araçlar içerisinde en yüksek ses seviyesini veren araçlardan biri kesinlikle diyebilirim. Fakat maksimum ses seviyesinde bas ve tizler bozuluyor. İyi bir ses sistemini hak ediyor Toyota Corolla Cross. Adaptif hız sabitleme sistemini hem şehir içinde hem şehir dışında kullanabilirsiniz. Çünkü durma kalkma özelliği var. Şimdi onu hemen aktif edelim. Vitesim bu arada tabii ki D pozisyonda olması gerekiyor. B pozisyonda çalışmıyor. Bastım. Şeritleri de okuyacaktır. Şeritleri eğer okursa arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Dün Antalya'dan Isparta'ya geldim. Sadece elim direksiyonun üzerindeydi. Keskin virajlarda araca müdahale ettim. Onun haricinde araca hiç müdahale etmedim. Çok güzel bir şekilde Isparta'ya kadar emniyetli bir şekilde geldik. Hız sabitlemeyi açtım. Şeridi şu anda okuyor. Elimi ayağımı bıraktım. Bakın şeridi tam olarak ortalıyor. Öndeki aracı güzel bir şekilde takip ediyor. Bakalım ne olacak. Gaza basmıyorum. Frene basmıyorum. Sadece direksiyonu almıştım. Onu da bırakabilirim. Çok güzel bir şekilde durdu. Öndeki aracın beklediğini söylüyor. Araç gitti diyor. Gaza bastım ya da burada resume'a basabilirsiniz. Ya gaz pedalına basmanız gerekiyor ya da direksiyon üzerinden res yani resume devam etmek anlamına gelen tuşa basmanız gerekiyor. Önüme bir araba çıktı. Hop hemen güzel bir şekilde fren yaptı. Şöyle sağa doğru geçelim. Açalım önünü biraz daha. Emniyetli mi? Emniyetli, gerçekten güzel gidiyor araç. Şeridi okuyor. Bıraktım, kendi kendine gidiyor. Sadece şu anda elektrikle gidiyoruz ve bayır aşağı olduğu için şu an bataryalar şarj oluyor. Tutmamı istedi. Sadece tuttum. Sadece elimi buraya koyacağım. Çok fazla ikaz gelmemesi için. İleride bir viraj var. O virajı alıyor. Gayet başarılı. Yine kırmızı ışığa denk geldik. Şeridi güzel ortaladı. Yollarımız biraz daha iyi olsa araçlar zaten akıllı olmaya başladı. Neredeyse artık tamamen kendi kendine giden araçlar üretilecek. Fakat yollarımız ve şoförlerimiz bu duruma bence çok alışık değiller. İnşallah o günleri de görürüz. Görür müyüz? Şehir içinde ne kadar yaktığımızı göstereyim. 3.3 litredeyiz şu anda. Burada bir tur daha atacağız. Ondan sonra ne yaktığımızı size söyleyeceğim. Tahminlerimi söylüyorum. 4 litreyi geçmeyecektir. Bakalım, ben de ekonomik sürüşler yapacağım. Minimum hangi değeri elde edeceğiz? Şehir içi turumuzu bitirdik. Isparta'da 2 tur attık arkadaşlar. Tüm ışıklara yakalandık, öyle söyleyeyim. Zaten hava yağmurluydu. Bayağı da trafik var. 3.4 litrelik bir yakıt tüketimi elde ettik. Bence bu çok iyi bir değer. Tabii ki dikkat ederek kullandım. Dikkat etmeden kullanmış olsaydım da 4 litrenin çok fazla üzerine çıkacağını kesinlikle sanmıyorum. Çünkü elektrik motoru her kalkışınızda devreye girerek aracın daha az yakmasını sağlıyor. Biliyorsunuz zaten içten yanmalı motorlar kalkış esnasında çok daha fazla yakıt yakıyor. Şehir içerisinde almış olduğum birkaç not var. Onlardan bahsedeyim size. Arkadan eğer bir araç hızlı bir şekilde size geliyorsa, yanaşıyorsa, bu bir risk oluşturuyorsa sesli olarak ikaz veriyor. Buradaki aynalar ve ekrandaki görüntülü ikaz haricinde. Biliyorsunuz hibrit araçlar şehir içerisinde daha ekonomik. Neden? Çünkü şehir içerisinde daha fazla rejenerasyon yapıyor ve aynı zamanda içten yanmalı motorlar özellikle kalkış esnasında çok fazla yakıt tüketiyor. Aksine hibrit araçlar kalkış esnasında neredeyse hiç yakıt tüketmiyor. Uzun yolda bakalım ses yalıtımına. Toyota'da en çok merak edilen hususlardan biri. Bakın şu anda 85'e aldım. Önümü de açayım. Biraz olsun içten yanmalı o 1.8 litre hacmindeki motorun sesi geldi. Fakat hala sessiz. Kırmızı ışıkta durduk. Vitesi N'ye alayım. Gaza basayım. İkaz veriyor. Ara gaz veremezsiniz bunda. P'yi alıp deneyelim. Bakın. İçten yanmalı motor çalıştı. Ama belli bir devre kadar. Zaten devir göstergesi yok. Vitesi P'ye aldığınızda da tabii kapıları otomatik olarak açıyor. Şimdi 90'a ayarladım. Öndeki araç hızlanıyor. Ben de hızlanıyorum. Şeridi okuyor. Bıraktım. Kendisi gidiyor. Sadece şöyle parmağımı şuraya koyayım. İkaz verip durmasın bize. Tabelaları çok güzel okuyor. Eğer sizi uyarması gerekiyorsa hız tabelasından dolayı tabii burada ikazlar çıkıyor fakat can sıkmıyor. 90'da 57 desibel, %58 desibel, 110'da 60 desibel, 120'de 61 desibel, hafif hafif rüzgar sesi gelmeye başladı. Özellikle aynalardan geliyor. 130'da 62 desibel,
Bu arada perdeyi kapattık. Herhangi bir fark olacak mı diye test ettik. Herhangi bir fark yok arkadaşlar. Yine 62 desibel. Rahatsız etmiyor rüzgar sesi. Motor sesi zaten gelmiyor. Lastik sesi çok az var. Çok fazla yok. Bir de 140'a bakalım. 140'ta 64 desibel. Evet, hala sessiz bir kabinin içerisindeyiz. Toyota bence ses yalıtımı anlamında CHR'dan daha iyi iş çıkarmış gibi hissettim ben bu araçta. Rahatsız edici düzeyde bir ses yok arkadaşlar. Power yani güç modundayım. 0-100 yapacağım. Şimdi. Güzel kalktı. Gözlükler vesaire böyle geriye geldi. Elektrikli motorun torku kendini hissettiriyor. Açıkçası bu bir ekonomi aracı. Ben bu performansı beğendim arkadaşlar. Siz ne dersiniz bilmiyorum. 150 olduk şu anda. Daha performanslı araçlar almak istiyorsanız o zaman tercihiniz hibritten yana olmasın. 100'de gidiyorum. Panik fren yapacağım. Şimdi. Evet, çok ilginç bir ses de geldi. İlk defa duydum bunu bir araçta. İyi durduk, güzel durduk ama o ses beni biraz ürküttü. Bir daha denemek istiyorum. Allah Allah, ilginç. Süratim 100, panik fren yapacağım. Şimdi. Evet, ilginç çalışıyor. Farklı. Güzel durdu araç. Onda bir problem yok. Dörtlerini de yaktı. Evet, şimdi güvenlik özelliklerinden bahsedelim. Elimizin burada olduğunu hissetsin yetiyor. Fakat bırakalım bakalım ne olacak. Bıraktım. Virajları çok iyi alıyor. Bunu dün tecrübe ettim. Fakat burada farklı bir şeyi test edeceğim. Uyardı beni, ekranda gösterdi. Sesli olarak ikaz verdi. Tutmuyorum. Fenalaştığımı düşünelim. Biraz da rol yapayım. İyi değilim. 100'de gitmeye devam ediyor. Ah, fren yaptı. İkaz verdi. Bir daha fren yapıyor. Evet, sallıyor. Dörtleri yaktı. Evet, beni uyandırmaya çalışıyor resmen. Freni yaparken böyle tık 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 vuruyor. Çok güzel. Çok güzel. Yavaş yavaş duruyor. Yavaş yavaş duruyor. Yavaş yavaş duruyor. Duruyor. Ve evet, araç. Bakın. Tamamen durdu. Kapıları da açtı. Çok güzel. Evet, güzel bir güvenlik önlemi. Toyota güvenlik anlamında iyi puan aldı benden. Virajı dönerken viraj konforunuzu bozacaksa yavaşlıyor ve bunu öyle güzel dahilinde. Toyota bunu konfor limitleri dahilinde yapıyor. Bakın, viraj var. Alıyor virajı. Elim sadece burada. Evet, 120'ye aldım. Parmağımı sadece buraya koyuyorum. Müdahale etmiyorum. Burası küçük bir viraj. Herhangi bir fren yapma ihtiyacı duymadı. Zaten fren yaptığında arka stopların yandığını dün gece gördüm. Şimdi önümde biraz daha sert bir viraj var. Bayağı sert. Evet, dönmeye başladı. Süratini azalttı. 115, 113. Şeritten çıkar gibi oldu. Tekrar şeride girdi. 108. Evet, biraz hafiften bocaladı. Biraz yardım ettim burada. Evet. Çünkü sol tarafa yakınım. Bakın, 98'e kadar düştü. Sürati çok güzel ayarlıyor arkadaşlar. Tabii siz böyle viraja 140 ile 150 ile girmeyeceksiniz. Yani süratiniz 110 olması gerekiyorsa o sürate ayarlayın. Araç konforlu dönüş seviyesi 90'sa 90'a göre ayarlayacaktır. Bunu tabii direksiyonu siz tutarak da yapabilirsiniz. Yani direksiyonu tutup her şeyi araca bırakmadan kullanırsanız araç çok güzel bir şekilde o virajı alacaktır. Yukarıya doğru bayır tırmanıyoruz. Süratim 60, 65, 70. İyi hızlanıyor. Elektrik motoru da destek veriyor buna. Yani dizel araba gibi hızlanıyor diyebilirim arkadaşlar. Koltukların yanal desteği güzel. Araç çok fazla sağa sola yatmıyor. Evet. Frenaj. Tekrar gaza oturdum. Bastım. ESP'nin müdahalesi çok güzel. Çok yerinde. Eski Corolla böyle değildi benim. Hiç sürüş zevki vermezdi. Kaydığı zaman hem önden hem arkadan kayıyor. Ne önü ne arkayı böyle tamamen bırakıyor diyemem. Viraj performansını da beğendim bu arada. Kısaca bu araçla arkadaşlar uzun yolda da rahat edersiniz. Performanslı kullandık. Bakalım yakıtımız ne oldu? Ara ara onlardan da bahsedelim. Çünkü
bu aracı alacaklar performanstan ziyade bence yakıta önem veriyor. 5.8 litreye çıktı. Eğer öndeki araca fazla yaklaşırsanız veya tehlikeli bir durum olursa müziğin sesini tamamen kapatıyor ve ikaz sesi size geliyor. Şiddetli bir şekilde geliyor. Güzel bir ikaz veriyor arkadaşlar. Şu kol dayamanın biraz daha ileride olmasını istedim. Ama ne yazık ki değil. Böyle kolumu ucuna koyuyorum. O şekilde söyleyeyim size. Ergonomik açıdan eksi not vereceğim şeylerden biri bu. Seyir halindesiniz, rahatsızlandınız. Eşiniz ne yapabilir? Aracı durdurabilir. Nasıl? Onu göstereyim. Park frenini çekti, bıraktı. Olmaz. Park frenini tamamen çekerse işte bu şekilde çok güzel aracı durdurabiliyor arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim yerdeyiz. Aracın dinamiklerini biraz zorlayacağız. Body roll, yani gövde salınımına bakalım. Çok fazla yok. Güzel. Aracın önü ve arkası aynı çizgide gidiyor. İşte bağımsız süspansiyon bu işe yarıyor arkadaşlar. Tabii arabanın rigid olması da önemli. Yani gövde yapısının sağlam olması, çok fazla esnememesi de önemli. Bazı araçlarda konfor odaklı, bundan ödün veriliyor. Ben sevmiyorum bu araçları. Tırmanış şeridindeyim. Süratim 115. Motorun biraz somurtusu var. Bastım, daha da arttı. CVT şanzıman olduğunu gerçekten çok hissetmiyorum. Çok fazla gaza basmadığım müddetçe. Evet, şöyle göstereyim. Araç iyi dönmek istiyor. Burada 160 dereceye yakın bir dönüş var. Evet, iyi bir frenaj. Evet, dönüş. Gayet güzel. Bastım gaza, oturdum. ESP devreye girdi. Devreden çıktı. Tekrar gücünü verdi. Güzeldi bence. Beğendim ben. Tekrar gaza oturdum. Tırmanıyoruz. Süratimiz artıyor. Hafif viraj var. Daha iyi hızlanmasını ister miydim şu anda? Kesinlikle isterdim. 114, 115. Evet, viraja girdik. Kayıyoruz hafiften. Küçük küçük kayıyoruz. Ama çok güzel tutuyor yolu. Gayet güzel. Frene bastığımda arabanın arkası gelmedi. Harika. Güzel. Seviyorum bunu. Sola viraj. Evet. Güzel. Arkadaşlar, aracın limitleri gerçekten iyi. Bunu size garanti edebilirim. Hem konforlu hem de istediğinizde güzel performans veren bir aracın içindeyiz. Her otomobilde bu başarılmaz arkadaşlar. Bunu da eklemiş olayım. Gelelim yakıt tüketimimize. Aracı biraz zorladık, bakalım ne oldu. Şehir içinde sen git 3 litrelerde yak. Şehir dışında ne oldu? Evet, 5.9 litre. Arkadaşlar, benim testlerimi izleyen arkadaşlar bilirler. 8.5 litrenin altına indiğim araç yoktur. Aynı güzergahta kullanıyorum, aynı performansta kullanıyorum. 3 aşağı 5 yukarı. Bence bu aracın uzun yolda da yakıt tüketimini 6 litrenin üzerine çok fazla çıkartamazsınız. Çıkartmanız için 120 bandının üzerinde olmanız gerekiyor arkadaşlar. Toparlamak gerekirse şehir içerisinde konforlu, güvenli, ekonomik sürüşler vaat eden bir aracın içerisindeyiz. Koltuklarını beğendim. Kol dayamasını sadece beğenmedim. Cam tavanımız güzel. Açılsa tabii güzel olurdu. Onun haricinde puan kıracağım çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Uzun yolda daha da iyi. Araç neredeyse kendi kendine gidiyor. Virajları çok konforlu bir şekilde dönüyor. Özellikle adaptif cruise kontrol kullandığınız zaman öndeki aracı iyi takip ediyor. Viraj kabiliyeti güzel. Ekonomik anlamda güzel. Arkada bağımsız süspansiyonların hem konfor açısından hem de güvenlik açısından artılarını hissettiriyor araç size. Dışarıdan baktığınızda evet, belki 3008 gibi çok güzel gözükmüyor. Çok teknolojik gözükmüyor, fakat güzel teknolojileri barındırıyor ve hatasız çalışıyor. Yani bu da önemli, hatasız çalışıyor. Gelelim Toyota Corolla Cross'un donanım seçeneklerine. Flame, Flame X, Passion ve Passion X paketlerimiz var. Pek çok güvenlik donanımı standart bulunuyor arkadaşlar. Başlangıç paketinden itibaren. Flame'de 12.3 inç dijital gösterge ekranımız, kablosuz Apple CarPlay'imiz var. Flame X'te panoramik cam tavan geliyor ve adaptif hız sabitleme sistemi geliyor. Passion'a geldiğimizde elektrikli bagaj kapısı, akıllı giriş sistemi ekleniyor. Passion X'e geldiğimizde ise X-Pack'ler bu arada cam tavanı ifade ediyor. Panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapısı ve ön ve yolcu koltuklarında ısıtma özelliklerine ulaşmış oluyorsunuz. Detaylı bilgi için Toyota'nın internet sayfasını ziyaret edin. Fiyatlar hususunda da bir şey söylemiyorum biliyorsunuz. Çünkü bugün söylediğim yarın hiçbir şey ifade etmiyor. Aracı teslim etmek için Isparta'dan Antalya'ya gideceğiz bugün ve
ne kadar yakıt tüketimi elde ettiğimizde size altyazı olarak gireriz. Ben bu aracı alır mıydım? Evet, alırdım arkadaşlar. Kesinlikle alırdım. Özellikle şehir içerisinde çok araç kullanıyorsanız tam sizin aracınız, konforlu, güvenli, ekonomik bir araç. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve Antalya Toyota Bakırcılar Otomobil'e de çok teşekkür ediyorum bu güzel test sürüşünü bizlere sağladıkları için.